Sanat ve Sanat Kahvesi'nden merhabalar. Değerli izleyiciler, bu haftada Almanya'nın Bochum kentinde şair, araştırmacı ve de çevirmen olarak çalışan yazar arkadaşımızın evinde bulunmaktayız. Bekir Karadeniz. Önce bizi konuk ettiğin için çok teşekkürler. Severek. Burası senin çalışma odan oluyor. Evet. Evet. Bize kısaca kendinden bahseder misin? Nerede doğdun? Neler yaptın? Kaç yılında Almanya'ya geldin? 1957'de Artvin'de doğdum. İlk ortaokul ve liseyi orada okudum. Yüksekokulu Ankara'da okudum. 85'ten bu yana da düzenli olarak burada yaşıyorum. Ama 1982'den beri Türkiye dışında yaşıyorum. Değişik ülkelerde yaşadım. İsveç'te, Fransa'da vesaire. Ama 85'ten itibaren burada yaşıyorum. Sanıyorum edebiyat okudun Türkiye'de. Edebiyat okudum, Oradan evet. biraz kısaca bahseder misin kendinden? Valla okuduğuma ilişkin çok fazla şey söyleyemeyeceğim. Çünkü sadece okudum, bir diplomam var ama maalesef öğretmenlik yapma fırsatım olmadı. Gazi Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümü mezunusun. Evet. Çünkü neden soruyorum? Biraz sonra konuşacağımız konularla ilgili mesleki olarak bu konuda tahsil yaptığını sadece izleyicilerime söylemek istiyorum. Evet. O yüzden. Peki Bekir, yazma eylemi ne zaman başladı sende? Aslında ortaokulun son dönemlerinde yazmakta biraz daha böyle duygusal anlamda ilgilenmeye başladığımı hatırlayabiliyorum yavaş yavaş. Hatta lise 2'de edebiyat öğretmenimde bir kompozisyondan dolayı kullandığım devrik cümlelerden dolayı bana iyi not vermemişti. Böyle bir cümle olmaz Türkçe'de falan diye. Halbuki ben işte lise 2'de bir öğrenci, sıradan bir öğrenci olarak devrik cümlenin edebiyatta dilimizde kullanıldığını biliyordum. Evet. Kullandığımda da olumsuz eleştiri almıştım hocamdan. Evet. İyi de not vermemişti ama o dönemden bu yana notlar düzeyinde de olsa yavaş yavaş yazmaya, ısınmaya başlamıştım. Ama ciddi boyutta yazma 1980 sonrasına denk düşüyor. Yazma olayına ilk şiirlerle mi başladın? İlk şiirle başladım. Okul yıllarında Ankara'dayken değişik öyküler falan denemelerim olmuştu. Onlar olumlu eleştiriler almıştı hocalarım tarafından. Böylece de işte sürüp gitti yani bugüne kadar. Peki Bekir Karadeniz nasıl bir yazar, nasıl bir şair? Bildiğim kadarıyla aynı zamanda çalışıyorsun günde 8 saat. Evet. Daha sonra nasıl zaman ayırıyorsun kendine özel olarak çalışmak açısından? Şimdi çalışıyorum doğru da ben bu yaptığım şeylerin tümünü şu an sıfırdan başlayarak yaratma durumunda değilim. Böylesi bir avantajım var. Çünkü özellikle 1980'den sonra o dönemin politik çalkalanmaları kısmen durulmuştu. O dönemden sonra kendimizi politik olarak ifade edemeyince başka boyutlara yöneldik. Ben de işte kendisini edebiyatta, sanatta ifade eden, o çevredeki edebiyatta, sanatta ifade eden insanlardan biriyim. Aslında bu birikim, bu arşiv o dönemden itibaren yığılmaya başlamıştı. Hayır, şimdi ben böyle bir soruyu neden sordum? Çünkü son 8 yılda bu kadar eserin bir araya gelmesi kolay iş değil. Yani bütün senin şiir kitapların, 6 tane şiir kitabı, 5 tane araştırma kitabı, daha sonra 4 çeviri. Bunları zaten programımız süresince hepimiz göreceğiz. Evet. Bunların ilk basıma girdiği tarih 1997. Biz kitap itibariyle sağ olsun sevgili Can Yücel hocamın da o zamanki desteğiyle çeviri hazırlamıştık eşimle birlikte. Erişfirik'ten bir seçme yapmıştık. Yaklaşık 25 kitabından bir derleme yapmıştık. Bu Türkiye'de yapılan bu boyutta ilk derlemeydi. 94 senesinde çıktı o. Benim kendi şiirlerim ilk kez 96'da çıktı ve ondan sonra da hemen hemen her sene bir tane, 2 tane, bazen 3 tane çıktığı oldu yani. Yani şunun için sordum. Aynı zamanda her gün 8 saat çalışan bir insansın. Ve bunun ötesinde 8 yılda bu kadar kitap nasıl çıkıyor? Yani bir tarafta iş yaşamı,
para kazanman gerekiyor. Bir tarafta da sanat yaşamı. Bütün bunları Bekir Karadeniz nasıl bağdaştırıyor? O açıdan sordum. Nazlı, ben de bilemiyorum aslında ama belki olumsuz anlamda söylemiyorum. Şöyle tanımlamak mümkün olabilir. Ben belki iki ruhlu, iki karakterli bir kişi diye tanımlamak uyabilir. Çünkü yaptığım işle, yani ekmeğimi kazanmak için yaptığım işle, işte klasik bir sosyal danışmanlık, kendimi ifade ettiğim, bu edebiyat ve sanat boyutunda ifade ettiğim biçim arasında hakikaten fark var. Gündüz bir biçimde onları yapmam gerektiği için yapıyorum. Çok fazla kötü yaptığımda söylenemez. Uzun yıllardır yapıyorum. Bugüne kadar bir sorun da çıkmadı. Ama yürekten söylemem gerekirse kendimi öyle ifade etmiyorum. Yani bazen işte diyelim ki bir hastamı ziyaret etmek için giderken bazen bir olgu takılıyor kafama. Arabamı durdurup onu yazıyorum, not ediyorum. Zaten önemli olan da odur. Ana fikrini bulduğunuz zaman gerisi geliyor zaten. Kısaca nerede çalışıyorsun? Çok kısaca sosyal pedagog olarak çalışıyorsun. Kısaca Evet, bilgi verir misin? ben psikolojik rahatsızlığı olan insanlarla, zihinsel özürlü insanlarla ya da işte kendi işini kendi göremeyecek derecede yaşlı olan insanların yaşamlarının organize edilmesi, düzenlenmesi anlamında Türkiye'de tam karşılığı yok. Vasilik benzeri bir şey. Sosyal pedagog diyebilir Evet, miyiz? tabii burada sosyal pedagog, sosyal danışman olarak edinebilir. Böylesi bir iş yapıyorum ama dediğim gibi yani bu benim ekmeğimi kazanmak için yapmak zorunda olduğum bir iş. Evet, ikisini bağdaştırmak çok zor. Çok o zor, anlamda. evet, zor. Bu arada senin bir sürü şiirin de, birkaç şiirin de ödül aldı sanıyorum. Kitaplara geçmeden önce kısaca bahseder misin? O ödül aldığın. Bahsedeyim, tam muhtemelen 96 falandı Nazlı. Gerçekten tam hatırlayamıyorum. Güzel tarafı benim katıldığım ilk ve son yarışmaydı. Orada işte Kuzey Ren-Vesfalya Eyaleti Kültür Bakanlığı'nın himayesinde değişik kültür kurumları tarafından organize edilen bayağı geniş, güzel bir organizasyondu. O yarışmada büyük ödülü aldım ben. O şiirlerde işte bir bölüm falan kitaplarımda yer aldı. Bazıları henüz yer almadı. Çünkü oraya kitap olarak katılmak mümkün değildi. Sadece şiirlerle katılmak mümkündü. Evet, ben de öyle katılmıştım. Peki, şimdi yavaş yavaş kitaplara geçelim mi? Tabii. İlk önce ilk basıma giren kitabın sanıyorum 7 yılın şiirleri. Evet. 6 tane şiir kitabım var. Evet. 3'ü hece ve 3'ü de serbest olarak yazılmış şiirler. Doğru. Neden böyle heceli şiirler yazıyorsun? Onu da kısaca sorabilir miyim? Tabii. Aslında ben kendimi herhangi bir boyutta ifade etmeye zorlamıyorum. Çünkü insan yani bazı kavramlar vardır. Heceli şiirin matematiğiyle işlediğiniz zaman güzel oluyor. Bazı kavramlar vardır. Heceli şiirle ifade ettiğiniz zaman o tadı alamıyorsunuz. Onun için işte kendimi müzikte, fotoğrafta, araştırmalarda, denemelerde ifade ettiğim gibi şiirde de şiirin her boyutuyla ifade etmeye çalışıyorum. Bize kısaca şiir kitaplarını tanıtır mısın Bekir? Çünkü 7 yılın şiirleri 96'da Uzayda Bir Işık, Gecikmiş Şiirler, Kervan Oldum, Gitmeli Şiirler, Gün Döndü. 6 tane şiir kitabı. Evet. Bu kitapların hangileri heceyle yazılmış, hangileri serbest yazılmış? Aslında tamamen bir sıra var. Birinci kitabım 7 yılın şiirleri serbest yazılmış bir kitap. İkincisi Uzayda Bir Işık hece üzerine yazılmış. Halk şiiri tanımlaması da yapıyorum ama ben çok fazla doğru bulmadığım için heceyi kullanıyorum. Ondan sonra Gecikmiş Şiirler yine serbest tarzda yazılmış bir kitap. Ondan sonraki Kervan Oldum yine heceyle. Evet. Gitmeli Şiirler yine serbest ve şu an basılmış olan Gün Döndü adlı kitabım da yine heceyle yazılmış. Şu an 2 tane var sırada. Onun biri yine serbest, biri yine heceyle hazırlanmış durumda. O zaman bize bir şiir okur musun? Bir serbest, bir heceli. Tabii. Ben hazırlamıştım. O örneklerden okuyayım. Onda da bir sıra falan takip edelim diye düşündüm ben. Kısaca söyleyebilir miyiz? Hangi kitaptan tabii, acaba o şiir? Tabii. Sevda Şiirleri 7 yılın şiirlerinden. İlk basıma giren şiir Evet, kitabından. evet. 8 bölümlük bir şiir.
Akşamın hüznü ve yalnızlığın doruğunda anmışım seni. Duyasın, duyasın diye. Çaresizlik değil ya, yokluğun can alıcı. Sen ki uzaksın gözümden baharda, dert etmiş kendime, çok düşünmüş, düşünmüş de sarılmışım sevdana. Sudaki ay ışığı, bahara değen yağmur, menekşede damla gibi sevmişim seni bir tanem, sevmişim seni. Dalga vurur da usul usul, çakıl taşlarının sesi martılarınkine karışır hani. Hani kızgın güneş, selvinin gölgesi ve dupduru denizin ılıklığı sarar ya bedeni, işte öylesin sevdiğim içinde. Gün çiçeğiyim sevdiğim dönerim, neredeysen o yana, yitirince gece seni, sabah olsun diye beklerim, sabah olsun diye. Gülüşündür dünyaya değer, saçında mor bir çiçek ve senki çiçekten güzel. Gülüşün ilmik boynumda, gülüşün kör kurşun. Bırakma, bırakma beni sensiz. Uzat ellerini bir an. Vurgunum sana, gülüşüne, vurgunum. Nasıl candır dayanır yokluğuna, dayanır da durur ayakta. Sevdanla başım dik, yürek bin parça hasretinle. Bekler gurbetten sonrayı. Sevdanı yaşama bağladım, canımı cana. Yaşamı nasıl seviyorsam ölesiye, seni de öyle bilesin, seni de öyle. Susuz, yorgun ve amansız yokuşun sonunda bir ağaca sırtını verip soluklanmanın mutluluğu gibi düşlerim dönüşü. Evet, sevda şiirlerinden örnekler. Örnekler, serbest yazılmış bir şiir örneği. Evet. Peki heceli olarak da yazmış olduğun şiirlerde özellikle ben dikkat ettim, sürekli son dörtlükte deniz ismini kullanıyorsun. Buna Türk şiirinde mahlas, yani şairin son dörtlükte kendi ismini kullanması. Evet. Bu gelenekçi bir şiir anlayışı aslında. Evet. Bunu sen de kullanıyorsun. Evet. Özellikle mi yapıyorsun yoksa? Özellikle yapıyorum tabii. Çünkü benim esas araştırma dalım halk şiiri ve halk edebiyatı olduğu için ya da geniş boyutuyla folklor araştırmalar olduğu için halk şiirinde bu çok ciddi bir gelenektir. Ben de o tarzda yazdığımda en azından kurallar itibariyle ona uymak istedim. Tabii adımın bir bölümünü kullanıyorum. Deniz adını kullanıyorum. Şöylesi bir avantajım oldu denizi kullanmakta. Sadece bir isim olarak değil, işte koskocaman bir derya, umman anlamında kullanınca tabii insan değişik biçimlerde bu sözcükle oynama şansına sahip oluyor. Bu da tabii şiirin matematik açısından anlamlı oluyor tabii. Aynı zamanda sanıyorum senin 52 dörtlükten oluşan bir şiirin var. Var. Peki Türk şiirinde bu kadar uzun dörtlük yazmış bir şair var mı? Uzun dörtlük Everekli Seyrani var. Onun 100 kıtalık bir şiiri var, 100 dörtlüklük. Ama kendi içinde benimki gibi bütünlüğü yoktur. Yani oldukça birbirinden bağımsız gibidir. Teknik olarak ciddi kaçam hatalar olan bir şiirdir. Bölümler halinde mi yazılmış? Evet, ama seninkisi sadece. Benimki zincirleme sistemdir. Evet, yani bir dörtlüğün vurgu yapıldığı sözcükle öbür dörtlüğe başlama yöntemidir bu zincirleme sistem. Halk şiirinde bu kadar uzun bir şiir yoktur. Zincirleme sistemden biraz bahseder misin açık ve seçik olarak? Tabii. Ya da onu örnekleyebilir miyiz acaba bir şiirde? Tabii. Hemen örnekleyebiliriz. Yalnız tabii tümünü okumak mümkün değil çünkü çok fazla uzun bir şiir. Sadece ben bir iki dörtlüğü birbirine bağlayarak okuyayım. Bunu lütfen izleyicilerimiz bir şiir estetiğinde düşünmesinler çünkü aralarda açıklamalar yapacağım. Evet. Yıllar yılı bu sevdaya düşeli her renk oldu bana al deli gönül. Al vurgusu üzerinde. Alın morun kazanında pişeli yaptım kaç arayla bal deli gönül. Balla bitti, balla başlaması gerekiyor. Bal diyerek sunuldu hep zehirler. Uzaklaştı bana köyler, şehirler. Bağrını alıp da aktı nehirler. Son durağım oldu göl deli gönül. Aşk gölünden içip kandıkça kandım. Sevdanın tuzuna ekmeğim bandım. Ne ateşmiş böyle. Bunca yıl yandım. Söndürmez içimi sel deli gönül. Yani bu vurgu sistemiyle devam etmek zorundasınız. Bu teknik olarak tabii Peki, çok zor. Bu teknikte yazan başka şairler var mı bizim şiirde? Bir sistem olarak bu teknikte yazma zorunluluğu
gelenek itibariyle söylüyorum. Artvinli halk şairlerinde var. Evet. Onun dışında Artvinlerin dışında Alevi şiirinin çok büyük bir, bana göre önemli bir şairi var. Aşık Veli diye, Sivaslı. Onda örnekler var ama oldukça sınırlı. 7/4'lüğü geçmiyor. Ama büyük şiirler, yani destan uzunluğunda şiirler Artvinli halk şairlerinde var. Özellikle benim bu şiirimden önce Şamili diye çok müthiş bir, bana göre müthiş bir şair vardı. Onda 33/4'lük var. Ve dünyanın, Tanrı'nın dünyayı ve evreni yarattığı dönemden bugüne kadarki dönemi anlatan çok güzel bir şiirdir. Senin şiirlerinde korkunç derecede teknik var. Neden şiirlerinde zincirleme, 3 boyutlu, biraz sonra değineceğiz. Yine heceler, 3 heceli, neden bu kadar teknik çalışma, nereden geliyor bu kadar teknik çalışma? Yani Türk şiirinde bir başlangıç, bir ilklere mi imza atmak istiyorsun? İstenmekten çok pratik olarak öyle oldu tabii. Seni buraya neler getirdi? Bana buna benzer soruları çok yakın ilişkide olduğum halk şiirinin çok önemli ustalarıyla gerçekten doğrudan ilişkim var. İsimlerini vermek istiyorum. İşte bana göre Bektaşi şiirinin bugün yaşayan en büyük şairidir Derviş Kemal. Ya da işte şiirlerini okuduğunuz zaman sanki böyle 300 sene önceden ses geliyormuş gibi bir duyguya kapıldığınız bir aşık Zevraki, Kelkitli. Ya da işte yine şiirlerini okuduğunuz zaman müthiş bir yaşlı ve büyük bir birikimin ürünleri olduğunu düşündüğünüz bir Miskini, ki 1964 doğumludur, gencecik bir insandır, Kağızman'da yaşıyor. Bu insanlarla ben görüştüğümde bana işte bu şiirleri nasıl bulduğumu, nasıl yarattığımı falan söylüyorlar. Ben de siz kendinize bakın. Ben bütün bu kavramları, bütün bu duygu yoğunluğunu sizi inceleyerek, sizin şiirlerinizi okuyarak ediniyorum diyorum. Ve gerçekten de öyle. Yani cevabım bu. Evet. Kendim yaratmadım. Ben halk şiirinin temelinde sadece bunları sezdim. Birkaç tekniği kendim buldum, kendim yarattım. Ama temeli onlarda var zaten. Evet. Peki 3 heceli şiir bizim Türk şiirimizde var mı? Evet. 3 heceli, sadece 3 heceden oluşan şiirlerim var. Hangi kitabında olduğunu peki Hepsinde var, anımsamıyorum. hepsinde var. Bir örnek verebilir misin? Şimdi 3 heceli şiir, tabii 3 heceyi bulmak kolay ama tam bir halk şiiri tekniğinde yazmak Evet, zor. Bu onu anlamda söylemek örnek yok. istiyorum. Bu anlamda örnek yok. Onun üzerine tekrar bir durabilir miyiz? Halk şiirinde ilk örnek sende mi? Evet. Halk şiirinde tüm şiir sistemini içeren, hiçbir teknik hata olmayan 3 heceli şiir, başkaları gibi bende, evet. Evet, bu konuda da ilk edebiyat tarihine geçeceksin gibime geliyor bu gidişle Bekir. Bakalım edebiyat araştırmacılar ne diyecekler Evet. daha sonra. Okur musun bizim için? Okuyayım. Gel ey can, gün bitti. Dökme kan, can gitti. Aç bir yol, uzat kol. Sağ ve sol, yan yattı. Geçti güz, deniz buz, bala tuz, bin kattı. Şimdi okurken fark ettim ben. Nazlı aslında bu sadece 3 heceli değil, aynı zamanda çift uyaklı. Evet, yani uyaklı. 3 hecenin içinde çift uyak, ben şimdi fark ettim. Yani unutmuşum tabii bunu yazdığım zamanı. Uyaklarına değinecek çift uyaklı, evet. Evet, yani yazdığımda unutmuşum tabii bunu. Şu an Bunun aklıma aynı geldi. zamanda kendi şiirini kendinde şimdi mi keşfediyorsun çift uyaklı olduğunu? Yazarken mutlaka bilerek yazmışımdır da ama aklımda tutmam zor. Evet. Hiçbir şiirimi ezbere okuyamam ben yani. Şimdi çok enteresan, ben Türk şiirinde bilmiyorum. Alman ya da başka bir dünya şairinin iki boyutlu bir şiir yazdığını biliyorum ya da şiirler yazdığını biliyorum. Fakat buraya gelmeden önce kimin yazdığını bulamadım, araştıramadım ama biliyorum. Yalnız Türk şiirinde ben 3 boyutlu ilk kez senin yazdığını biliyorum ve bir örnek de burada. Bize bu şiiri 3 boyutlu, 3 dimensionlu şiir diyorum ben. Yani görünüşte bir şiir gibi duruyor ama aslında 3 şiir. Evet. Ve de halk şiiri. Evet. Yine uyakları olan bir şiir. Tabii, tabii. Bu gerçekten benim bildiğim kadarıyla Türk şiirinde ilk mi? Evet. Ben ilk diyorum. O da ilk. Evet. Şimdi Evet, bu ben iddia ediyorum. Edebiyatçılar seni edebiyat tarihinde şiir ustası olarak almak zorundalar.
Belki usta değil de bu teknikler itibariyle, çünkü çok Evet. daha ustalar çok daha iyileri çıkacak mutlaka. Çünkü bu teknik bir olay, yani matematik gibi. Evet. Hem şiir yazıyorsun hem korkunç bir teknik var. Matematiksel hesap gibi bir şey. Öyle. Ve uyak. O anlamda çok zor diye düşünüyorum. Doğrudur. Şimdi nasıl burada senin de demin söylediğin gibi ilk baktığında bir şiir gibi ortaya çıkıyor. İşte geldi geçti bunca zaman tutamadım kendimi. 15 hece üzerine kurulu halk şairlerinin divan şiiri etkisiyle yazdığı şiirlerden birine benziyor. Böylesi bir yapısı var. Ama bu şiiri kendi içinde üçe ayırmak mümkün tabii. Yani çok pratik olarak şöyle bir şey yapalım. Şöyle katlayalım ve şiirin öbür tarafını görmemiş olalım. Kamera almak ister mi acaba şiiri? Şimdi şiiri böyle katladığımızda bir şiir olarak duruyor. Evet. Öbür tarafını çevirdiğinizde başka bir şiir. Öbür Tümüyle, tarafına bütün sistemiyle çevirdiğimizde başka bir tekrar şiir. İkinci bir şiir. Evet. Açmış olduğumuzda tek bir şiir Evet. olarak. Oradan buldun. Okuyacak Tabii mıyız? tabii aynı şiir. Ben Önce bir buradan bütünlük okuyayım. içerisinde mi okuyoruz yoksa? Fazla uzun olması açısından şey yapalım. Bir dörtlük okuyalım. Bir dörtlük Tamam. öbür tarafından, sonra bir bütününü Tamam. okuyalım. Çok fazla Evet. tekrar olmasın. Peki. Ben şuradan okuyayım önce. Bu 8 heceli bir şiir. Halk şiirinde semai deniyor 8 heceli şiirlere. Geldi geçti bunca zaman, ömrümce hep koşar oldum. Kimseye demedim aman, vadilerden taşar oldum. Sonra ikinci bölümüne baktığımız zaman burada 7 heceli bir şiir var. 7 heceli normalde halk şairleri çok fazla kullanmıyorlar. Ama halk şiiri içerisinde mani deniyor 7 heceli şiirlere. Türküler çok yaygınlıktadır bu biçimde. Bunun ilk dörtlüğünü örneğini okuyayım. Tutamadım kendimi, bilmem nerede eylerim. Yıktım gönül bendimi, yüksek yarda çağlarım. Şimdi bu da kendi başına bir şiir. Böyle devam ediyor 3-4'lük halinde. Ama bir bütün olarak üçünü okuduğunuz zaman şöylesi bir şey ortaya çıkıyor. Bu da üçüncü anlam itibariyle birbirini bütünlüğü ve üçüncü bir şiir gibi ortaya çıkıyor. Geldi geçti bunca zaman, tutamadım kendimi, ömrümce hep koşar oldum, bilmem nerede eylerim. Kimseye demedim aman, yıktım gönül bendimi, vadilerden taşar oldum, yüksek yarda çağlarım. Olmadı çağrımı duyan, anlayan bu sesimden, bazı düşte, bazı ayan, kimse bilmez yasımdan. Eldir çiğ yerine koyan, kurtulamam hasımdan, aşk oduyla pişer oldum, canım narda dağlarım. Dökülürse Kevser abı, yine yürek yanar mı? Dolar mı sevdanın kabı, bu yangınım söner mi? Denizde bir damla gibi fırtınalar diner mi? Bu aleme şaşar oldum, düştüm derde ağlarım. Böyle baktığınız zaman da başlı başına o iki şiirin dışında üçüncü bir şiir gibi ortaya çıkıyor. Bu da tabii gerçekten bunları bulmak, yaratmak deyimi uygun değil. Halk şiirinin bir bütünü açısından kendimde öyle bir hak görmüyorum ama çok yoğunlaştığım, gerçekten yani içimi çok fazla doldurduğu için halk şiiri artık var olanını da ifade etmenin dışına taşmak Ama gibi. burada bir teknik var. Teknik yani var. teknik olarak yeni bir olay bu. Yeni. Ve de hece ölçüsüyle yazılmış. Evet. O alanda buna bir buluş diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii yani diyebiliriz. Öyle tabii daha önce örnekleri yok yani Peki hiçbir böylesi örneği yok. çalışmalara nasıl geldin Bekir? Neler getirdi bu kadar tekniksel, matematiksel, hece ölçüsüyle aynı zamanda şiir yazmak için biliyorsun duygusal bir yoğunluk gerekiyor. Hem tekniğin hem duygunun birleştiği şiirler neler getirdi seni buraya kadar? Nazlı şimdi bu demin konuşmanın başında söyledin ya 8 senede bu kadar kitap diye. 8 senede belki basılmış hali gibi böyle görünüyor bu kitaplar ama Evet. aslında tabii yılların ciddi bir birikimi var. Bunu ben işte entelektüel düzeyde birikim anlamında ifade etmiyorum. Sadece içimin doluluğu anlamında. Taşmak, patlamak düzeyinde. İşte böyle ifade edebiliyorum. Yani çok içim o anlamda çok dolu. Çok yani bazen
bütün bu kendimi ifade etmeden kafamdaki ve belleğimdeki şeyleri kağıda, kitaplara aktaramadan öleceğim diye paniğe kapılıyorum gerçekten. Zaman yetmeyecek diye. Evet, o Yani böylesi bir doluluk var içimde. rahatsızlık da var. Onu en son bölümde yapmak istediğim çalışmalar bölümünde daha geniş, detaylı bir şekilde konuşuruz. Tabii. Bu arada neden dönem dönem şiirlerinden bize örnekler okuyabilirsin? Bu arada 5 tane araştırma kitabın ve bu araştırma kitapları gerçekten belki de Türkiye'de ilk kez böylesine araştırma kitapları yazılmış. Arkada görüyoruz. Her birisi 700 sayfa. Basılanlar 688. 688. Evet. Ela Gözlüm. Neyle başlıyoruz? Ela Gözlüm. Daha sonra Kömür Gözlüm, Gül Yüzlüm, Hudlu Noksane ve de Artvinli halk şiirleri. Evet, basılanlar Şimdi evet. türküler çok mu özel Bekir Karadeniz'de? Ya da bu folklorik bir araştırma da diyebiliriz aynı zamanda. Seni türkü araştırmalarına iten ne oldu? Türkülerle kendimi ifade etmeyi öğrendim. Ya da belki tersten söyleyeyim Nazlı. Aslında insanların kendilerini en sıkıntıya düştükleri dönemlerde bile türkülerle kurtarabildiklerini hissettim. Birçok insanla işte arkadaşla veya yeni tanıdığım insanlarla konuşurken çok sıkça sorulan bir sorudur. İşte bu kadar kitabı nasıl yazdın? Bu kadar kitabı işte nasıl hazırladın falan diye. Ben bu kitapları bildiğim için yazmadım. Ben bunların bilgisini taşıyan bir insan değilim. O kitaplar bittiğinde ben de o bilgileri edinmiş oldum. Evet. Belki deyim yerindeyse bu araştırmanın yöntemini iyi kavradım başından beri. Kitabın sonuna geldiğimde ben de o kitabın bitimiyle birlikte birçok şeyi öğrenmiş oluyorum. Bildiğim için yazmıyorum, yazarken kendim de öğreniyorum. Evet. Şimdi kitapların kapasitesi gerçekten çok fazla. Bu tür araştırma kitapları Türkiye'de muhakkak yapılıyor. Ama sayfa düzeni olarak, kapasite olarak yine burada başka bir, aynı zamanda teknik olarak da farklı kitaplar. O anlamda bize tanıtırsan iyi olur diye düşünüyorum. Ya da kısaca bahseder misin? Evet. Şimdi bu kitapları ben araştırırken böylesi bir yöntemi aslında ben de baştan dediğim gibi bilmiyordum. Sadece araştırırken çok büyük sıkıntılara düştüm. Örneğin bir kitap içerisinde bir türkü arıyorsunuz veya bir şiir arıyorsunuz. Onu bulmak için bütün kitabı karıştırmanız gerekiyor. Çünkü hiçbir şeyi yok, dizin yok. Hiçbir fiili sistemi yok. Yani rastlantı sonucu kitabın en sonundaysa sonuna kadar aramak zorundasınız. Böyle bir yöntem izlediğim, yani benim bu çektiğim sıkıntıyı benim kitaplarımı okuyan insanların çekmemesi için ne yapabilirim diye düşündüğümde böyle bir sistem gelişti kafamda. Evet. Bu sistem şundan oluşuyor. Bir insanlara ilişkin türkülere emek vermiş, kaynak olmuş, derlemiş, müziğini yapmış, sözünü yazmış vesaire. İnsanlara ilişkin hiç olmasa kısacık da olsa bir ön bilgi aktarmak istedim. Bunu hazırladım. Çok geniş, işte her kitapta 150'den 180'e kadar kişiye ilişkin ciddi bir bilgi var. Nerede doğmuş, ne zaman ne yapmış falan gibi. Onun dışında diyelim ki işte bir kitapta bir türkü aradığınız zaman türküyü nasıl bulabilirsiniz? Türkünün adını bilmeyebilirsiniz, hatırlayamayabilirsiniz. Ama ilk dizesini hatırlayabilirsiniz. Ben işte türkünün adına göre bir dize hazırladım. Bir dizgi hazırladım. Türkünün ilk dizesine göre başka bir dizini hazırladım. Bir de işte diyelim ki Aşık Mahsuni'nin bir türküsünü arıyorsunuz. Mahsuni adından bir yani insanlara göre bir dizi hazırladım. Böylelikle bu da Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntem oldu. Kullanım açısından çok Henüz baskıya girmemiş olan bir de Deli Gönlüm var. Deli Neden Gönlüm. böyle? Ela Gözlüm, Kömür Gözlüm. Neden böyle bir sıralama? Nazlı, bu konuşmanın ilk bölümünde de söylemiştim ya, ben bu kitapları bildiğimden yazmadım. Bu araştırmanın sürecinde kitapla birlikte ben de öğrenmiş oldum diye. İsimleri de önceden koymadım zaten. Evet. Kitaplar bittiğinde bazı türküler içerisindeki kavramlar kendisini öyle dayatıyor ki o kitabın ismi başka türlü bir şey seçilemiyor ister istemez. Yani Ela Gözlüm 688 sayfa. Evet. Yazılar tabii küçük gibi görünüyor ama yazılar çok küçük olduğu için çok fazla bilgi var bunun içerisinde. Evet.
Yani Ela Gözlüm işte ilk araştırmamda bu 3 baskı yaptı birbirinden değişik. Tabii her baskıda kendisini yeniliyor. En hoşuma giden yanı o. Çünkü mutlaka bir çalışmanızda bir eksik fark ediyorsunuz. O eksikliği öbüründe gidermek çok müthiş hoş oluyor tabii. Bunu yapabildim. Yani her yeni bir öncekinden mutlaka iyi oluyor. Ela Gözlüm böyle çıktı. Kömür gözlüğümü hazırladığımda kömür gözlüğüm kavramının türkülerin başında değil ama içinde çok daha yaygın geçtiğini fark ettim. Onun için ikinci kitabın adı Kömür Gözlüğüm oldu. İkincisi var kafamda. Dili Gönül henüz baskıya girmedi. Henüz baskıya girmedi. Bu arada senin şöyle bir tezin var bu türkü toparlamasında. Kadın ağızlı türküler çalışması olarak kaç yıldır araştırmayla? 95'te başladım. 95'te kitaplaştırmaya yöneldim. Evet. 96'da bitmişti. 97'de basıldı zaten. Yani 4. Bu arada tekrar 2 tane daha araştırma kitabım var. Artvinli halk şairleri var. Ve 1900'den 2000'e halk şiiri denen son yüzyılın şairlerini içeren bir kitabım var. Evet, o da baskıya verilmedi 1900'den. Evet. Yani var olanların tekrarı değil sadece. Böyle bir güzel yanı var. İlk olma özelliği, bunu nasıl gerçekleştirdin? Şimdi bu çok iddialı bir şey. Yani hiçbir yerde yayınlanmamış halk şiirleri. Evet. Bu konuda nasıl böyle bir şeye gidiyorsun? İlk olma. O zaman şöyle bir şey geliyor hemen direkt olarak o halk şiirini kaynağından. Tabii. Bunu nasıl gerçekleştiriyorsun peki? Çok güzel ilişkiler gelişti Nazlı. Yani işe başladığınızda işte bir aşıkla, bir şairle görüşüyorsunuz. O da diyor ki şurada da şöyle biri var. Evet. Yani bu ilişki sizi bir yerlere götürüyor ve sonsuz zaten. Bunun sonu falan yok. Yani şu an nereye ulaştığımı bilemiyorum. Sanıyorum çok fazlaca abartılı bir deyim olmasın ama bütün bu siyasi çevrelerin tümüyle işte dinliymiş, dinsizmiş, Aleviymiş, değilmiş. Bütün bu çevrelerle çok geniş bir ilişki oluştu ve bu araştırmaların sayesinde oluştu. Evet. Ve insanlar gönüllerini açıyorlar. Gönüllerini açtıkça beni daha da tabii heveslendiriyor. Güzel bir yapı oluştu yani. Peki 1900'den 2000'e doğru halk şiiri. Kaç tane şiir var içerisinde? Kaç sayfalık bir çalışma olacak bu kitap? Kitap bitti. 688 diye düşünmüştüm ama 704 sayfa oldu. Evet. Kaç şiir var içinde? Vallahi şu an kafamda bilemiyorum da tahminen 800 civarında şiir var. 1/3'ü ilk kez yayınlanıyor. Evet ya, halk şiiri kavramı sana göre kullanılmalı mı yoksa yeni bir kavram mı bulunmalı? Halk şiiri ben de çok sıkça kullanıyorum ama sanıyorum teorik olarak üzerinde durmak gerekirse halk şiiri yetmiyor. Halk şiiri kavramı halk şiirini anlatmaya yetmiyor. Evet. O anlamda sanıyorum heceli şiir daha doğru olur diye düşünüyorum. Peki yine bir soru. Türk aydını halk şiiri hakkında ne biliyor? Belki bu çok iddialı bir soru aslında ama. Maalesef çok fazla şey bilmiyor. Halk şiirinin çok fazla uzağında halk şiirini Aşık Veysel olarak biliyorlar. Evet. Halk şiirini Aşık Veysel'le öldürdüler. Veysel halk şiirinde çok önemli yeri olan, bana göre halk şiirinde ve halk türküsünde önemli yeri olan bir insandır. Ama Veysel'in dışında günümüz itibariyle çok büyük şairler yaşamakta. Çok büyük ama gerçekten Aşık Zevraki, Osman Kaya, Miskini, bunlar çok önemli örneklerdir. Evet. Yani bu insanlar burnumuzun dibinde yaşıyorlar ve ama adları bu insanların duyulmuyor. farkında değiliz diye düşünüyorsun. Çünkü bir yazında okumuştum bununla ilgili düşüncelerini. Yine oradan hemen türkülere ya da müziğe gelmek istiyorum. Müzikle de çok aşırı neşir bir insansın aynı zamanda. Diyorsun ki küreselleşen dünyada kendimizi tanıtmanın yolu aslında bir opera olmamalı. Yani İtalyanlara biz bir operayı tanıtmamalıyız. Buna alternatif olarak ne diyorsun? Şöyle bir örnek vereyim. Opera iyi bir deyim oldu Nazlı. Hatırlarsın 70'li yıllarda bu Eurovision şarkı yarışmasında 70'li yıllarda bir fazla puan alınabildi Ajda Pekkan'ın Petrol şarkısıyla. Evet. Orada doğu motifleri vardı. Evet. Bundan dolayı bana göre fazla puan alabildi. Aynı dönemlerde belki ondan 1 sene veya 2 sene sonra bir şarkıcı İtalya'da yapılan bir yarışmada opera adlı bir şarkı söyledi. 0 puan aldı. Şimdi İtalyanlara hakikaten operayı anlatmak yani veya Batılılara Batı müziğini anlatmanın bir anlamı yok ki. Evet. Zaten biliyorlar. Yani tereciye tere satmanın hiçbir esprisi yok. Ama bak geçen sene doğu motifleri, bizim motifleri, şark motiflerini kullanan bir şarkıyla birincilik aldılar.
Sertab Erener. Bundan sonra temel hareket noktası bu olmalı bana göre. Peki evrensel kültür ne? Örneğin bir yazımda okudum. Annesinin söylediği ninniyi bilmeyen bir insan ya da insanın evrensellik anlayışının olamayacağını söylüyorsun. Buna ne demek istiyorsun? Tabii yani insan kendi kültürünü, en basitinden kendi kültürünü bilemeyen bir insanın başka birinin kültürünü daha iyi özümsemesi bana tabii çok yabancı geliyor, anlaşılmaz geliyor. Evet. Bir de diyorsun ki, Şöyle, pardon. özür dilerim, çok önemlidir. Erkan Oğur'un bir deyimi var. Erkan Oğur çok önemli bir caz müzikçisidir. Çok iyi bir eğitim almıştır. Amerika'da ünlü cazcilerle yapmıştır müziğini. İşte perdesiz gitarı dünya müziğine sokmuş bir insandır ama kendini tanımlarken şöyle söylüyor. Elime bir bağlama verdiler, hayatım değişti diyor. Evet. Yani bundan daha müthiş bir açıklama olamaz bana göre. Evet değerli izleyiciler, bu sohbette burada maalesef sonlanmak üzere. Bir dahaki haftaya tekrar başka bir konukla birlikte olmak üzere sizlere hoşça kalın diyoruz.